Merhaba sevgili İzmir Audiofil takipçilerimiz. Bir bölümde daha sizlerle beraberiz. Hatırlayacaksınız bundan birkaç ay önce Sensonic firmasının sahibi Mustafa Uğurlu ile çok keyifli 2 bölüm sohbet etmiştik. Ve o sohbetin içerisinde de imalatı, ürünlerini dükkanda göstereceğimizden bahsetmiştik. Araya yaz girdi. Farklı vesileler ancak vakit bulabildik. Kendisi de yoğun bir programda olduğu için. Bugün iş yerindeyiz. Mustafa abi merhaba. Teşekkür ediyoruz. Osman Tekrar Bey. kabul ettiniz bizi. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmeyeli beri iyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Siz iyisiniz. Çok şükür. Sağ olun. Evde yaptığımız sohbette yaz döneminde evinizdeki cihazları dinlemiştik. O gün bize bir söz vermiştiniz. Bunlar çok üst seviye cihazlar değil, asıl Hi-Fi serisini göstereceğim demiştiniz. Anca fırsat bulduk buna. Sizin asıl kulvarınız Hi-Fi sistemleri değildi. Başlangıç kulvarınız Evet. açık alan seslendirmesiydi ve bu konuda hakikaten Türkiye'de önde gelen firmalardan bir tanesiniz. Sizin özel keyfiniz, özel hobiniz olarak Hi-Fi tarafı gelişti. Evet. Aynı sesleri iletme şansımız yok. Bunun farkındayım. Videolar üzerinden bunu Tabii iletemiyoruz ki. ama gerçekten çok başarılı sistemler dinledik. İzleyenlerimize de göstereceğiz tabii ki bunu ama şu Hi-Fi'nin derinliklerine birlikte bir daha bir inelim ya. Türkiye'de çok böyle olamayacağı düşünülen, hani Türklerin yapamayacağını düşündükleri bir alan. Kendi kendimize böyle bir aşağılık kompleksimiz mi var bilmiyorum. Yani gavur yaptı biz nasıl yapacağız falana geliyor işler. Siz nasıl girdiniz bu alana abi? Niye girdiniz? Aslında daha önceden de konuştuğumuz gibi tamamen ben bu işlere bir hobi olarak başladım. Aslında 50 yıl geçti ama hala bu hobi büyüyerek, hatta tecrübemizi de arttırarak devam ediyor. Artık işletmeyi oğluma devrettim ama geri plandan yine onlara destek oluyorum. İşte biraz sonra da göreceğimiz gibi bir takım yenilikler var ve olmaya da devam edecek. Çünkü hayat durmuyor, her şey gelişiyor. Bizim de bu trende ayak uydurmamız lazım. Yani Ar-Ge'ye devam. Peki şey soracağım abi. Bu arada Çin'den ithalat rejiminde bir şeyler değişti. Bu size etki ediyor mu? Yurt dışından malzeme getirmekte herhangi bir zorlukla karşılaşıyor musunuz? Yoksa tamamen bireysel kullanıcı için mi bu zorluklar? Yok, o zorluklar hepimiz için. Yani gene bireysel olarak ehven diyelim olan bir tane. Bizim gibi imalatı tamamen dışarıdan gelen mallarla yapan firmalar için bu daha sıkıntılı. Hani neredeyse bazen 1 dolara 2 dolar, 2,5 dolar, hatta bazen 3 dolar gibi maliyetlerle Türkiye'ye getirebiliyoruz dışarıdaki malları. Yani ürün değeri 1 dolar ama üzerine 2-2,5 dolar ek masraf binerek Türkiye'ye geliyor. Yani 3,5 dolar oluyor. Tabii, çünkü taşıma zorlukları var, temin etme zorlukları var, tedarik zorlukları var. Tabii bunların hepsinin yanında tabii ciddi ÖTV'ler, KDV'ler var. İşte navlun var. Orada Ar-Ge çalışmaları var. Bir ürünü yaptırmanız o kadar da kolay değil dışarıda mesela. Peki merak edenler için sorayım bu soruyu. Ben öyle olmadığını biliyorum ama sizden duyalım. Örneğin Çin'de hazır kart ürettirip getirip burada montaj mı yapıyorsunuz ya da oradan Hayır. gidip falanca firmanın ürettiği malları alıp gelip burada montajlayıp mı satıyorsunuz yoksa size ait bir topoloji var mı? Şimdi biz kendi markalı ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Burada kartlarını kendimiz tasarlıyoruz. Boardlarını kendimiz çiziyoruz, çalıştırıyoruz ve kasalarını, panellerini, her şeyini kendimiz yapıyoruz. Bunları işte punch makinalarında, lazer makinalarında kesip dış saç kutularını, iç elektronikleri de daha önceden kendimiz yapıyorduk. Kendi bünyemizde serigrafla basıyorduk ama şimdi artık bu teknolojiler çok gelişti. İşte serbest bölgelerde böyle büyük firmalar var. Büyük üretici firmaların boardlarını imal ediyorlar. O boş boardları onlara imal ettirtiyoruz artık. Ama tabii ki kendi tasarımımızı imal ettirtiyoruz. Patentli üstelik. Bunları da kendi atölyelerimizde
imal edip bir mamul madde olarak piyasaya sürüyoruz. Yani şu aşağıda cihazları kontrol ederken yine kablo konusuna döndük, hatırlayacaksınız. Evet, evet. Böyle oldukça ince kesitli kablolarla çok güzel ses aldık aşağıdan. Şimdi bunu görmenizi istedim. Neden? Birazdan izleyicilerimize de göstereceksiniz. Bir seçiciye yaklaşık 100 küsur adet hoparlör bağlıyoruz sunumda. Çünkü gelen insanları çok hızlı bir şekilde bilgilendirmemiz lazım. Aynı seçiciye 30'a yakında amfi bağlıyoruz. Düşünün şimdi bunların hepsine bir tesisat çeksek 1 ton kablo gider. Belki daha fazla. Bu zaman maliyet olarak da çok yüksek rakamlara çıkar. Orada gördüğünüz işte amfi ile kabin arasında 8-10 metre olmasına rağmen o çok ince kesitli kablolarla o volümlere çıkabildik. Tabii. Dezavantajı var mıdır? Evet, vardır. Nedir? Orada da izah ettiğim gibi belli bir volümden sonra amfikatörün dampingini hoparlörde yeterince hissedemezsiniz. Ama bunu da ancak iyi bir odyofil anlayabilir. Bunların kabloları çok ince kablolar. Yani neredeyse 0.40-0.50 kablolar. Şurada bir görelim isterseniz onu da. Olur. Bu sesleri çıkartan kabloyu göreceğiz arkadaşlar. Bileğimden kalın. Ama toplu hale geldiğinde. Evet. Arkadaşlar, Şimdi biz bu kabloları kalkıp da 1'lik 1.5'luk yapmaya kalksaydık burası almazdı o kabloları. Neticede biz kısa süreli dinlettiğimiz için tabii doğru yapıyorlar. Yani kablo kesitinin işte 2x1-1.5'tan aşağı olmaması gerekiyor. Yani amfinin dampingini hoparlöre ulaştırabilmesi için o kesitlerde kullanmaları gerekiyor. Biz burada neticede böyle 1-1.5 dakikalık kısa metraj çok da yüksek olmayan volümlerde denediğimiz için bunlar şu anda bizi kurtarıyor. Çünkü öbür türlü ne maliyeti ne hacmi ne de uğraşısı bize bunları yapmaya imkan vermez. Doğru. Burada Doğru. fikir vermesi açısından müşteriye çok büyük vakit kazandırıyoruz. Değil mi? Yani aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 50-60 hoparlör 30-40 amfi ile aynı anda kombine olabiliyor. Tabii. Ve 10 kadar da sub-bass, subwoofer Tabii. sisteme eklenip çıkarılabiliyor. Yani ya bunun sesi nasıl, bu hoparlörle dinleyebilir miyim dediğimizde bizim alışık olduğumuz şey ne? Cihazı kaldır, arkadan kabloları sök tak falan böyle. Öyle bir şey yok işte. Burada öyle bir şey yok. Yok. Saniyelerle, Adam tuşlara gelip, basarak. Belki 25 tane amfiyi 100 çeşit hoparlörle tuşların ucunda çok hızlı bir şekilde deneyimleyebiliyor. Çok kısa bir süre içerisinde işte fiyatıyla, sesiyle, görüntüsüyle, beklentisiyle çabucak bir karara varabiliyor. Çünkü Dinleyerek ayrımı şimdi da biz alabiliyor. bir amfiyi kursak, adama da dinletsek bunu, 5 dakika içerisinde de çok hızlı bir şekilde ikinci bir amfiyi kurup dinletsek aradaki farkı kaçırır. Değil mi? 5 dakika uzun bir zaman. Ama 1 saniyenin içerisinde birinden diğerine aktarabilirseniz aynı volümlerde Aynı anda adam orada hem kabinin hem amfinin farkını anlayabilir. Birisi niye 3 lira, birisi niye 5 lira onu değerlendirebilir. tabii. Az Yukarıda önce anlattığımız hikaye. seçicimiz, yani burada yakın gözlüğümü takayım. Evet. 56 çift kabini seçebilen bir kabin seçicimiz var burada üst bölgede. Speaker Select System. Altta da 28 tane amfiyi seçebilen amfi seçici sistem var. Burada da pasif ve aktif subwoofer'ları seçebilen bir 10 sistem ayrı var. sistem. Evet. Burada da tweeter'ları, midrange'leri test edebilen çıkışları mevcut. Yani buradaki... Yani burada ne yapıyoruz? Herhangi bir hoparlör grubunu herhangi bir amfi grubuna bağlayabiliyoruz ve herhangi bir subwoofer'dan bağlantı yapıp seçebiliyoruz. Tabii mesela şimdi buradan bir amfi seçelim. Diyelim ki işte 8 numaralı 8 amfiyi numarayı seçtik. diyelim. Yanlışlıkla bir amfi daha seçersek ne olur? 2 amfi çakışır değil mi? Evet. Seçelim bakalım ne olacak. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Yani yanlış bir iş yaptığımızı söylüyor. Evet, yanlış bir iş yaptınız diyor. Şimdi kapatalım. Bunu bir de bu dükkanda gördüğünüz her hoparlör, her amfi bu seçici sistemlere bağlı. Buradaki grup buradaki panele bağlı, buradaki grup bu panele bağlı, içerideki ayrı bir panele bağlı. Yani şu haliyle bile belki 1,5 ton kablo çıkar bu dükkandan. Sadece tesisat olarak. Bu kadar ince olmasına rağmen. Bu kadar ince olmasına Ya, rağmen. zaten işin büyüleyici tarafı, yani saymadım ama toplamda herhalde bir 150 parça falan ürün birbirine bağlı burada. Bağlı tabii. Üstelik de sadece bağlı değil, birçok bilgi de gidiyor. Mesela
Demin gösterdim mesela bir amfi açıkken yanlışlıkla personel burada başka bir amfiye de basarsa bu amfinin hem 220 voltunu hem hoparlörlerini sistemden derhal ayırıyor. Bu yeni bastığını da Ki ayırıyor. aslında bu çok da mümkün yani gün içerisinde burada müşteri kalabalığını düşündüğünüz zaman Tabii iki olabilir. aynı anda müşteri ya abi ben bunu dediğinde çok rahatlıkla akıl karışır. Tabii satış personeli değişebiliyor. Eğitimsiz insanlar da gelebiliyor. Şimdi yanlışlıkla hem 3. amfi hem 5. amfi hem 6. amfiyi devreye sokuverirse buradan şimdi bir takım lojik sistemlerle 220 voltlar oraya transfer ediliyor. Amfi çalıştı. Sinyali de aldı. Hoparlörler de bağlı. Hepsi birbirine karışırsa Ondan sonra yandı gülüm keten elva. işte bu sistem bunların önüne geçmek için. Anladım. Aynı zamanda esas misyonu tabii tüketicinin vaktini ona kazandırmak için. Tabii Peki abi bir konuya daha açıklık getirelim. Aşağıda yine konuşurken kaynağın öneminden bahsettik. Hani biz burada güzel bir ses aldık. Bluetooth üzerinden dinledik bir şeyleri. evet. Ama daha iyi kaynak olsa çok daha farklı ses alırdık dedik. Biraz burayı açar mısınız? Açalım. Şimdi maalesef dinlediğimiz müziklerin kalitesini bu müziği kaydeden insanlara borçluyuz. Yani bir başka deyişle dünyanın en iyi müzisyenlerini, en iyi ses sanatçılarını getirin. Bunların kaydını yapan insanın başarısı kadar biz onları dinleyebiliriz. Ne demek istiyorum? İşte iyi mikrofonlar, iyi ortam, iyi akustik, doğru ayarlar bize o high-end dediğimiz müziği verebilir. Ama en iyi müzisyene kötü mikrofonlarla kayıt yaparsanız ya da kayıtta işte mixlerken, tonlarken bunu piyasaya sürerken hatalar yaparsanız bu hataların bedelini isterse milyon dolarlık cihazları olan insanlar olsun o müziği dinlerken öder. Neden? Oradaki mükemmel çalan bir kemanı algılayamaz. Neden? Doğru tonlanmamıştır. Ya da doğru mikrofon açısıyla kaydı alınmamıştır. Ya da ne bileyim doğru ekipmanla o kemanın sesi ilgili birime aktarılamamıştır. Aslında yüksek sadakat dediğimiz şey aslı yüksek olan bir şeyi tekrar üretebilmek. Tabii. Aslı doğru Şimdi kaydedilmemişse siz daha- ne yaparsanız yapın bir şey alamazsınız. aynen öyle. Şimdi daha önce de bahsetmiştim ya. Kalite upuzun bir zincirin ucunda asılı. Doğru. O zincirin bütün baklalarının sadakatli ve sağlam olması Aynı gerekiyor. sağlamlıkta olması Tabii. lazım. Yani şimdi o keman örneğine gelelim. Diyelim 10 tane keman var. Sen bunların 5'ini doğru algıladın, 5'ini yanlış algıladın. Kayıt anlamında konuşuyorum. Çünkü bunları kanallara atıyorlar ses mühendisleri. Bununla bir ayarlar yapıyorlar. İşte davulu aynı şekilde kaç kanaldan veriyorlarsa ayrı kanallara alıyorlar. Sanatçının sesini ayrı kanallara alıyorlar. İşte gitarınkini, darbukanınkini velhasıl bütün enstrümanları ve sesleri ayrı ayrı kanallara alıp kaydediyorlar. Bunların her birinin tonunun doğru yapılması lazım. Her birinin kaydının düzgün mikrofonlarla, uygun mikrofonlarla yapılması lazım. Ve bunlar hepsi mixlendiğinde oranının iyi olması lazım. Yani bir yemek gibi düşünün. Tuzunu fazla atarsanız ya da eksik atarsanız nasıl lezzeti kaçıyorsa bu anlattığımın da içerisinde ilk kayıtta kötüyseniz plak da dinleseniz, kaset de dinleseniz, işte dijital müzik de dinleseniz siz elinizdeki en pahalı ekipmanla bile sonuca gidemezsiniz. Yani bu ne demek istiyorum? Kayıt en önemlisidir. Kayıt yanlışsa unutun gitsin. Yaptığınız her şey boşa. O yüzden Bütün yatırım boş. tabii bu yüzden en iyi kaydı dinleyebilmemiz lazım. Yani işte bu yüzden bazı audiofiller bazı parçaları dinliyor sadece. Seçiyor. Şimdi isterseniz birazcık da cihazları Tamam. gösterelim Tamam. izleyenlere. Aralara ufak ufak görüntülerini koyacağız ama hani öyle sistem nedir anlattığımız bir görsünler, bir Tabii ki, o tabii lezzeti ki. birazcık hissetsinler Tabii istiyorum. ki, tabii ki. Peki. Şimdi dükkanın gezisine başladık. En üst kattayız. Mustafa abinin tabiriyle burası aslında profesyonellere sunum yapılan oda. Burada şöyle kamerayı hemen çeviriyorum. Yine Mustafa abinin tabiriyle piyasada en basit diyebileceğimiz bir mikser. Çok fazla özelliği yok. Çünkü daha önce burada bir dijital mikser varmış. Gelen dinleyen tabii bu ses çıkar, böyle bir mikser her yerde yok dedikleri için bir alt sisteme getirmiş. Yine iyi bir markanın başka bir sistemini kurmuş.
Tabii iyi marka çalar demiş. En sonunda Mustafa abi bakmış olacak gibi değil. Getirmiş piyasada işte en alt seviyede en ucuz bir mikseri koymuş buraya. Burada demoları bununla yapıyor. Göstermek istediğimiz konuşmanın içerisinde de aslında bir miktar anlattık. Burada bir seçicimiz var. Bu seçici aslında burada gördüğünüz mikserle görmüş olduğunuz burada ekipmanlar aşağı yukarı açık alan seslendirmesi için kullanılan ekipmanlar. Hi-Fi değil, onları daha sonra göstereceğiz. Dinleyebilmeleri adına numaralar konulmuş. Bu üzerindeki numaralardaki tuşlara basınca ilgili hoparlörler, üzerinde de ışıklar yanıyor. Mesela şu anda 8 numara aktif, üzerindeki ışığı yanıyor. Böyle hemen seçerek örneğin işte burada 12 numara aktif sub basımız var. Burada aynı şekilde 11 numara sub basımız. Şimdi biraz müzikten ne olduğunu görmeye çalışacağız. Tabii bu sesin kalitesini çok fazla alamadığınızı biliyorum. Ama gene de ne olduğunu görmeniz adına burada gelen izleyicilere demolar yapılıyor ve dinledikleri sisteme göre seçim yapmaları sağlanıyor. Dükkanın profesyonel cihazlar bölümündeyiz. Şöyle yine kamerayı çeviriyorum. Burada da yüksek güçlü açık alan seslendirme cihazları, amfiler, mikserler. Yine yukarıda gördüğünüz gibi işi kolaylaştırmak adına amfi seçiciler, kabin seçiciler. Tabi burada ışıklandırma sistemleri de var. Onlarla ilgili seçiciler de var. Farklı hoparlör tipleri. Burada gördüğünüz hoparlörlerin hemen tamamı Sensonic'in imalatı. Yüksek güçlü, açık alanda kullanılacak tipte hoparlörler. Yine yukarıda anlattığım mantığın aynısı. Zaten burada da görüyorsunuz her birinin üzerinde kendi dijital numarası var. Seçicilerden müşteri hangi cihazı dinlemek isterse, hangi amfiyle hangi hoparlörü eşleştirmek isterse otomatik olarak eşleştirebiliyor ve dinleyebiliyor. Burada herhangi bir müzik dinletmiyoruz çünkü en küçük cihaz 400-450 watt'tan başlayan güçlerde. Evet, şimdi biraz daha ilgi alanımıza doğru gidiyoruz. Şimdi yine buralar açık alandaki ya da seslendirmede kullanılan cihazlardan oluşuyor. Yine gördüğünüz hemen tüm ürünlerin tasarımı ve imalatı, arada birkaç tane hariç Mustafa Bey'e ait. Devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş Hi-Fi'ye doğru geliyoruz. Nereden anlıyorsunuz? Kabin tipleri değişmeye başlıyor. Biraz daha böyle şık, dekorasyonu eve özel yapılmış, dışı mobilyalı, aktif ve pasif hoparlörler geliyor. Şöyle biraz daha karşıdan göstereyim bunları size. Bunlar yine Sensonic üretimi tamamı. İşte benim dinleyip etkilendiğim kısımlar. Yukarıda amfi grupları. Bunları tek tek anlatamayacağım. Şimdi her birinin farklı özellikleri var. Mustafa abiden birazdan dinleyeceğiz tasarım detaylarını. Bu tarafta yine diğer amfilerimiz var. Şöyle gösterecek olursam her biri farklı tasarım detayına sahip. Güçler farklı ve bu bölümde aktif hoparlörler. Yani kendi içerisinde amfisi olan aktif hoparlörler, ama sizi yanıltmasın, piyasadan alışık olduğunuz aktif hoparlörler gibi değil, bir monitör gibi de değil. Tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla Hi-Fi mantığında çalışan, içinde bağımsız amfisi bulunan, yani dışarıda gördüğünüz bu amfi tasarımlarının çok benzerlerine sahip amfi tasarımları olan ama işte kullanıcıya ayrıca bir amfi satın alma derdini de ortadan kaldıran sistemler. Bu taraflara geliyoruz. Burada artık değişik biraz Ar-Ge, biraz tasarımı çok yönlü sesin dağılımı üzerine oturmuş hoparlörler görüyorsunuz. Hemen yanında sub-bass gruplarımız ve yavaş yavaş dev kabinlere geliyoruz. 50 santim bas çaplı, çok yollu. Biraz evvel ben dinledim. Şöyle hafif yüklendiğinizde insanın ciğerini yerinden oynatan ses tonlarına çıkabiliyor.
Ama işin enteresan tarafı bu büyüklüklerde bu yüksek güçlerin altında dahi ses detayını kaybetmiyorsunuz. Yani bir açık alan seslendirmesiyle karıştırmayalım. Bunlar tamamen hi-fi üzerine tasarlanmış ama hi-fi'yi yüksek güçlerde dinlemek üzere tasarlanmış. Daha büyük mekanlarda dinlemek üzere tasarlanmış amfi ve hoparlör grupları. Evet Mustafa abi, ben kabaca böyle tanıttıktan sonra detayları sizden alalım. Evet. Şimdi bir kabin seçelim buna. Mesela ne seçelim buradan? Hadi 10 şu- numaralı kabini seçelim 10 abi. numaralı Bu büyük kabini kabinleri seçelim. Evet, seçtik buradan da. Şu anda bu hoparlörlerin gücü aşağı yukarı ne kadar? 450 watt gibi. Toplamda 450 watt. Amfi, Amfi 2 çarpı 350 watt. anladım. Ve biz şu anda aşağı yukarı %20 gibi bir kapasite kullanıyoruz. Tabii daha buradan da kısık. Tabii, Bluetooth'tan da kısık. Evet. Peki, şimdi bu demoyu yaparken diyelim ki ben 11 numaralı hoparlörleri de dinlemek istedim. Tamam. 11 numaralı. Onlar da bağlı. Ve aynı anda 11 çalmaya da başladı. 10 da çalıyor şu anda. Biraz da küçüklerde nasıl ses çıkıyor bakalım abi. Tamam. Şimdi Şurada çok özel bir tasarım var. Ben 2 numarayı istiyorum abi. 2 numara. 2 numara enteresan bir tasarım. Sırlarını açıklamayacağım ama sesini dinleyeceğiz. Oradan 3. hoparlörü seçince ne oluyor onu göstereyim bak gel. Şimdi Ha. 2 tane kabin seçtik ya. Evet. Bak şimdi. Mesela bir tane seçtim. 9 seçtik. Bir tane 12, 12 seçtim. seçtik. Üçüncüyü seçtim. Şimdi bir amfiye 6 tane hoparlör bağlamış oldun. Yine hata yaptın. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Anladım. Hata yapmaya izin vermiyor. Tabii şimdi mesela bir tanesini kapatalım hemen İkisi çalmaya aynı anda başlıyor. çalışmaya Tabii. başlıyor. Yani 4 hoparlörü ön arka şeklinde dinleyebiliyorsunuz. Tabii. Şimdi 2 numarayı bağlayalım. Evet, 2 numarayı dinleyelim. Evet, 2 numaraya biraz ses veriyoruz. Evet. Tamam. Şimdi bir de ben abi şu aktifleri dinlemek istiyorum. Tamam. Bakalım aktiflerde de doğru düzgün ses alabiliyor muyuz? Hani var ya piyasada böyle boomboxlar falan satılan. Onlar gibi bir şey mi? Biraz daha hi-fi gibi bir şey mi? Bir görelim abi. Tamam. Şimdi bu aktiflerde benim burada gördüğüm 4 model var. Bir büyüğü, kule tipi olan var. Bir subwooferlı, tekrar bas, tekrar bunda subwoofer vardı değil mi? Var. Var. Evet. Yani 4 boy. Sistemi kurduğumuzda bu 4 boyu da aynı anda çalıştırabileceğiz. Ve bunlar içerisinde az önce sohbette bahsettiği hani kişinin kulağının algılaması, bir şeyi sök tak yapmadan anında farkı hissetmeye çalışacağız. Yani ne yapacağız? Önce kuleyi kullanacağız. Kuleyi kullandıktan sonra en küçüklere geçeceğiz. Şu anda kule çalışıyor değil mi abi? Evet. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Bu kulenin volümünü kapattım. Sadece o kuleye verdim. Her ikisinde de bağımsız amfiler var. Volümünü kapattım. Genel volüm. Açtım. Şimdi bu kulenin içerisinde 2 ayrı amfi var.
Birinci amfi üst bölümü çalıştırıyor. Yani mid bass, mid range tweeter ve süper tweeter. İkinci katmansa bası çalıştırıyor. Şu. Sadece bas. Evet, sadece sub bass geliyor. Şimdi bindirdik. Şu anda tek hoparlör çalışıyor. Evet. Kulenin teki. Şimdi buna verelim. Tabii bu kabinin içerisinde subwoofer ayrı bir kutu içerisinde, bağımsız. Bölmesi var yani arada. Üstte de mid range, mid bass, mid ve tweeter var. Peki, bunu sevdim. En küçüklerini dinlemek istiyorum abi. Tamam. Evet. Şimdi en küçüğüne geldik. Şimdi gördüğünüz gibi müzikte herhangi bir kesinti olmadan bu en küçük boy devreye girdi. Birinin bezi kapalı, birinin açık. Evet. Mustafa abi, siz bu sistemi bir yerde mi gördünüz, kendi icadınız mı bu? Bunlar mı? Hayır, bu seçici. Kendi icadım. Yani ben şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Hele bu Ben de sayıda, görmedim. bu sayıda çoklayıcı, hani bir amfiye 3 hoparlör, 4 hoparlör bağlayabildiğiniz sistemleri gördüm ama Evet. 56 hoparlöre 25 küsur amfi, 10 sub bass bağlayan bir şeyi ilk defa görüyorum. Şimdi bu tamamen tüketicilerin tercihiyle ilgili. Yani burada da var bir tane bakın. Adam buraya geldiği zaman vakit fakiri. Çok kısa bir sürede her şeyi anlamak, dinlemek istiyor. Biz de bekle bakalım, biz sana bir hoparlör bağlayalım, bir amfi bağlayalım dediğimiz zaman en fazla 1-2 tanesine tahammül gösterebiliyor. Ama burada şimdi bu kadar ürünü bu seçiciler sayesinde çok hızlı dinleyebiliyor. Hani Tabii maksat bundan elde edeceğiniz maddi getiri değil ama böyle bir misyon, böyle bir markanın varlığı, Türkiye'de bunların yapılabiliyor olması pek çok kişiye ilham verecektir. Pek çok kişiye de umut verecektir. Tabii ki. Çünkü bizim milletçe şöyle bir sıkıntımız var. Ya gavurun oğlu yapar, elin oğlu yapar da biz yapamayız gibi bir Yok, algımız biz de var. yaparız. Biz de yaparız. Yani alül alasını yaparız. Sadece yeteri kadar kararlı değiliz. Aynen Ve öyle. birazcık yurt dışı pazarları zorlamıyoruz. Hani almaya gelince çok iyi araştırıyoruz ama satmaya gelince nedense böyle bir üzerimize toprak bir örtülüyor. Ben şahsen hayalimdir. Gittiğim ülkelerde işim gereğince çok sık geziyorum. Türk markalarını gördükçe çok hoşuma gidiyor, çok gurur duyuyorum. Neden bu elektronik alanında da olmasın? Neden bu müzik sistemleri alanında da olmasın? Neden bu hi-fi'de de olmasın? Aslında çok sınırlı da olsa yurt dışına satıyoruz ürün. Mesela Güney Amerika'ya sattık bir şeyler. İsviçre'ye ulaşıyor? sattık, Norveç'e sattık. Müşteri Ama nasıl ulaşıyor size işin orada? komiği oradaki Türklere sattık. Olsun. Adamın orada mesela kafeteryaları var, marketleri var. Bir ayağı Türkiye'de olduğu için oradaki fiyatlara bakıyor. Çok ilginç yani. Bizim fiyatlarımız ona daha uygun geliyor. Aa, Buradan gelip tam alıyor. tersi düşünülür. Yurt dışı daha Evet, ucuz olacak ben diye şaşırdım. düşünülür. Siz dedim bu işin kaynağından geliyorsunuz. Niye buradan alıyorsunuz dedim. Burada dediler çok daha uygun fiyatlar. Tabii şey yok. Gümrük vergileri bizdeki gibi değil. Yani Evet. oraya buradan Bilmiyorum, aldım. böyle şaşırdığım şeyler oldu ama yurt dışına da sattık yani. Ama tabii bir marka oluşamadık tabii dışarıdaki işte markalar gibi, Pioneer gibi, Kenwood gibi. Çünkü o tirajlara asla çıkamayız yani. Ya biraz da tirajdan ziyade insanlara malzemelerinizi göstermek. Bakın ben 30 küsur senedir İzmir'deyim. Dükkanınızın önünden abartmadan söyleyeyim yüzlerce kere geçmişimdir. Bir sefer kafamı çevirdim, baktım sizi tanımadığımda. Çünkü ben burayı sadece işte açık alan seslendirmesi yapan bir firma olarak biliyordum. Evet. O da benim ilgi alanımda olmadığı için hani dışarıdan vitrinde ne gördüğüme baktım. Ama bugün dinlediğim ses gerçekten, bunu hiç abartmadan söylüyorum. Ya çok daha iyisi yok mudur? İyinin tarifi yok. Yok tabii. Sana göre bana göre değişen kavramlar. Şunu demek istemiyorum. Bütün her şeyi siler geçer demiyorum. Ama ya dinlediklerim içerisinde gerçekten ayrıcalıklı bir ses. Tabii burada bu panelleri ben tasarlıyorum ama bu panelleri gerçekten basıp yapan burada bir gizli kahramanımız var. Yalçın Evet, Bey. geçen videonun da sonunda
şey gibi böyle gizli kahramanı gösterme kısmı gibi geçen videonun sonunda bu videonun sonundaki tek fark sakalları. Geçen videoda sakallar yoktu. Yalçın Bey yıllar önce bize Şöyle bir yan yana alalım sizi ya. yıllar önce bize müşteri olarak geldi. Şimdi artık benim oğlum gibi bilgileri ona aktarıyorum. Düzeltiyorum arkadaşlar. 2 tane oğlu var. Ben de geldim yan tarafa. Bilgileri aktarıyorum ve çok kısa bir gelecekte onun da buna benzer şeyleri başaracağını biliyorum. Evet. Evet. Abi hazır böyle yapmışken bu videonun da kapanış kısmını yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ben teşekkür ediyorum. Dediğin kadar varmış. Dükkanı görelim. Dükkanda ben sana göstereceğim dediğin kadar varmış. Tabii ki bu bir reklam pazarlama videosu değil. Bizim sohbet videomuz. Tabii ki. Ama tabii ki. arkadaşlar gönül rahatlığıyla Mustafa abinin dükkanından alışveriş yapılır. Ha diyeceksin ki sen kimsin kardeş? Valla kendi çapında işte elinden bir 300-500 cihaz geçmiş bir insanım. Farklı cihazlar dinledim. Ehven bütçelerle güzel müzik dinlemek istiyorsanız İzmir'e bir yolunuzu düşürün derim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir bölüm olduğunu ümit ediyorum. Doyurucu bir bölüm olduğunu ümit ediyorum. Çektik, inşallah telife takılmadan bütün müzikleri de yayınlayacağız. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bu devamını istiyorsanız bu videoların bizi beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.